Merhaba arkadaşlar. Nihayet iki tane güzel repo buldum ve bunları sizlerle paylaşacağım. İlk repomuz Unplugin Vue Components adındaki repository. Sanırım Astro videosuna bir arkadaşım şeyden bahsetmişti. Şöyle hatta Unplugin'in ana sayfasına gidelim. Ben auto import'la beraber kullanıyorum. Dolayısıyla ekstra importları yazmıyorum diye. Bu vesileyle o arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Haberdar etti beni konudan. Bu konu ne? Ondan biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz biz normalde bir Vue uygulaması geliştirirken komponent yazıyoruz. Sonrasında bu komponenti kullanmak için ya da bir helper fonksiyon olabilir, başka bir metod olabilir, ne olduğu önemli değil, dosya olabilir. Bu şekilde import deyip import ediyoruz ilgili dosyayı. Sonrasında da kullanıyoruz. Nux'ta biz Nux uygulaması geliştirirken components folder'ın altına bir dosya oluşturduğumuzda otomatik olarak bu komponenti gelip direkt template'in içinde bu şekilde kullanabiliyoruz. Buna auto import deniyor. İşte Vue'nun ref'tir, reactive'dir, işte on mounted'dır gibi fonksiyonlarını da kullanmak için sürekli yukarıya biz import yazıyoruz. Router'dır. Bu kütüphane bu tarz ekstra tanımlamaları ortadan kaldırıyor. Bunu otomatik bir şekilde işte Vite kullanıyorsak, burada desteklediği şeyler var, builder'lar. İşte Vite kullanıyorsak Vite'e bir plugin olarak ekleniyor. Sonrasında projemizi watch ediyor aslında Vite'le beraber. Yani gözlemliyor, öyle söyleyelim. Biz bir dosya oluşturduğumuzda onunla ilgili tanımlamaları yapıp bizim sürekli import yazmamızın önüne geçiyor. Gayet güzel. Hiç açıkçası denemedim henüz. Üzerine çalıştığımız uygulamada bunu kullanmak isteyebiliriz. Henüz böyle bir POC gibi denemesini yapmadım ama hayatı bayağı bir kolaylaştıracağı kesin. Ve tahmin ediyorum ki ilerleyen zamanlarda bu tip şeyler, mekanizmalar built-in olarak build araçlarının içerisinde de gelecektir diye hissediyorum. Çünkü sürekli import insanlar bayağı bir yoruluyor. Bu böyle bir repository'ydi. Unplugin'in şeyine kesinlikle bakmamız anlamlı olacaktır. Burada bayağı bir mekanizması var bu arkadaşların. Dedikten sonra diğer repository'mize geçebiliriz. Yak adında bir, buna ne deniyor buna? API desktop için API client'ı. Yani işte Postman var. Dur şu en altta şey vardı. Bruno var, Postman var, Insomnia adındaki client var. Biz Postman kullanıyoruz ama sanırım bu Yak denilen aleti kullanmak isterim. Çünkü çok nasıl söyleyeyim, çok basit, çok hızlı Postman'e göre. Tabii Postman'in avantajları var. Bu arkadaşın avantajları var. Biz çok fazla böyle araçlara ihtiyaç duymuyoruz ama ayda yılda bir kere lazım oluyor. Lazım olduğunda da gerçekten lazım oluyor. Şimdi bu arkadaş teknik olarak biraz enteresan geldi bana. O yüzden bunu size göstermek istedim. Şeylerine bakarken burada Tauri diye bir şey gördüm. Ne olduğunu anlamadım ilk başta. Sonra bu bir desktop uygulaması olduğu için dedim ki Package.js'ine bakayım. İşte Electron mu kullanmış, ne kullanmış. Hiçbir yerde Electron'u görmedim ama her yerde Tauri adında bir şey gördüm, ibare gördüm. Meğer bu Tauri şeymiş. Bayağı popüler bir alet bu arada. Ben dediğim gibi yeni duydum. Electron alternatifi aslında. Biliyorsunuz Electron alt tarafında şey kullanıyor. Chromium kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ya da ona benzer bir tarayıcı altyapısı kullanıyor. Tauri şey ise evet doğru söyledim. Tauri ise alt tarafta native olarak işte bir iOS diyorum. macOS kullanıyorsak macOS'un native WebView'ını kullanıyor. Dolayısıyla performansı, kaynak kullanımı çok daha iyi. İşte Discord'dur, Slack'tir biliyorsunuz. Kimle konuşsanız şöyle der size. Çok güzel aletler ama işte bilgisayarından çok kaynak tüketiyor. Çok bilmem ne yapıyor. Tauri bu işi çok daha az kaynakla yapan bir alet. Zaten Rust ile sanırım yazılmıştı. Bir Rust uygulaması ayağa kalkıyor falan. Böyle değişik bir kafa. Dolayısıyla Tauri ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onu söyleyeyim. Bu Yaak da Tauri ile yazılmış bir arkadaş. Hatta şöyle ben indirdim bunu. Çok basit arayüzü var. Bir sürü özelliği var tabii ki. Ama arayüz olarak çok basit. İşte dummy.json.todos diyorsunuz. Buradan metotları seçiyorsunuz. Şurada custom neymiş lan? Custom metot da tanımlayabiliyor musunuz? Execute ediyorsunuz ve ilgili request'i gerçekleştiriyor. Tasarımı çok benim hoşuma gitti. Burada temalar var. Şöyle ayarlara bir gideyim hatta. Tema severler için anlamlı olacaktır. Burada bayağı bir temayı destekliyor. Tema desteği var. Aynı şekilde işte bir environment desteği sunuyor size. Environment'tan kasıt şu, işte YouTube demo adında bir environment oluşturdum. Buraya base URL domain diye de bir şey girmişim. Bunu sileyim.
Sonrasında bunu alıp şurada çok hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsi şeyde de var zaten. Ne derler? Domain değil de base URL'di sanırım adı. Tekrar run ediyorsunuz. Çalışıyor. Buradan override edip istediğiniz environment'ta çalışabiliyorsunuz. Postman'de de var bunlar ama buradaki UI bana bayağı bir güzel geldi. Gördüğünüz gibi. Birden fazla kişi aynı şeyde çalışabiliyor sanırım. Öyle özellikleri var. Script'ler yazabiliyorsunuz. Şöyle çekeyim aşağıya. Bunun web sitesi vardı ya. Şuraya gideyim. Şöyle aşağılara gelelim. Developer friendly diyor. Ben bunu nerede gördüm? Dokümantasyonda mı gördüm? Dokümantasyona gidelim. Çok değişik bir kafası var. Böyle chain meselesi var. İşte scriptler yazıyorsunuz. Birbirlerine bunları ilave edip birinden aldığınız diğerine veriyorsunuz herhalde. Çok böyle denemedim de. Gösterecektim size. Onu bulamıyorum. Template functions diye bir şey var. Böyle template functions'lar create edip oluşturup onları sonrasında kullanabiliyorsunuz falan. Bayağı güzel bir alet. Dediğim gibi Postman'in ilk versiyonlarını bilenler, hatırlayanlar olacaktır. Çok basit, çok nasıl söyleyeyim, hızlı bir şekilde işlerinizi yapabiliyordunuz. Tabii gereksinimler artınca Postman adeta bir RESTful daha doğrusu yani bir API client'tan böyle daha bir IDE kafasına evrildi zaman içerisinde. Dolayısıyla o teferruatla işiniz yoksa bu tip daha basit görece uygulamalar işinizi görecektir. Zaten ilk kurduğunuzda o ilk performansı hissettiğinizde dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Postman bayağı bir hantal kalıyor bunun yanında. Dediğim gibi teknik olarak da bu Tauri dediğimiz alet işte Vue ile, Svelte ile, .NET ile ne olduğu önemli değil. Orada bayağı bir şey destekliyor. Uygulamalar yapmanıza olanak sağlıyor. Direkt bu acaba neyde yapılmış ya? Ona hiç bakmadım bu arada. Şurada Package.js'ine bakalım. TenStack var içerisinde. React'la yazılmış. Yazdığınız uygulamayı haline getiriyor dediğim gibi derler. Masaüstü uygulama haline getiriyor. Bak burada bir sürü de bunun modülü falan var ya. Burada baya bak kod yazıyorsun. Boru değil yani. Bu benim anladığım kadarıyla. Neyse Tauri'ye geldiğimiz zaman Tauri konusunu konuşuruz. Güzel bir repo. İncelenmesi anlamlı olabilir. Bu tip işte masaüstü uygulamaları yapmak için insanlar ne tarz aletler kullanıyor, neye benziyor? O açıdan da anlamlı olabilir. Kanala abone olmayı, bunu hep unutuyorum ya. Kanalımıza abone olun. Kanala abone olun. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Yeni çektiğim videolardan haberdar olmak için anlamlı olabilir. Daha da önemlisi benim için. Gerçekten şu çok benim için daha önemli. Kanala abone olmayın. Ama işte Yak değil de başka bir araç kullanıyorsanız onunla ilgili yorumunuz, işte görüşleriniz benim için çok daha kıymetli. Çünkü zaman zaman dile getiriyorum. O yorumu görecek başka insanlar için çok faydalı oluyor o tip yorumlar. Bir ışık yakıyor. Aynen benim şurada Tauri'yi görmem gibi. Yani sadece şunu şurada görüyor olmak bambaşka kapıları ardına kadar açıyor aslında. Dolayısıyla dediğim gibi yorumlar çok daha kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.